Değerli hanımlar, merhabalar. Birinci videoda yapmış olduğum bu motifleri şimdi birleştirmek için beraberiz. Motiflerimi birleştirmek için kullanacağım ipi elime aldım ve bir tane ilmek oluşturuyorum zincir çekerek. Ve arkadaşlar, motifimi elime alıyorum. Gördüğünüz şu sivri kısımlar, uçları yani sağda ve solda kalacak şekilde tam ortasından 3 tane trabzan yapmıştık. Onun tam ortasından sık iğnenin iç kısmından tığımızı geçirerek birleştireceğiz. Ama önce diğer ikinci motifimizi elimize alıp onun ucundan başlamamız gerekiyor. Evet, ilk buradan tığımızı geçirdik. Sonra diğer motifin tam ortasına geliyoruz ve oradaki sık iğnenin iç kısmından örmeye başlıyoruz şu an. Bu işlem kaydırma işlemi arkadaşlar. İki motiften de iç kısımlardan alarak kaydırarak birleştirmeyi yapacağız. Evet, bir tane sağdaki motiften iç kısmından, bir tane soldaki motifin iç kısmından alıp ipimizi yukarıya doğru çekiyoruz. İp hep aşağıdan gidiyor. Alt kısmından gidecek ipimiz. Evet, sağdan aldık. Sol taraftaki sık iğnemizin oradan da aldık ve yukarıya doğru çektik alttaki ipimizi. Böyle bu şekilde birleştirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane sağdan, içten, bir tane soldaki sık iğnenin içinden alıp aşağıdan bu motif birleştirmek için kullandığımız ipi de tığımıza dolayıp yukarıya çekiyoruz. Evet, doladık ipimizi ve yukarıya doğru çektik. Bu şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Bakın, çok basit. Zaten motifler birbirine tam oturuyor. Lego gibi. Sık iğneleri yaparken güzelce yaparsanız bu birleştirme aşamasında hiçbir sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. Yani motiflerimizi muntazam yapmamız çok önemli. Evet, birleştirmemize devam ediyoruz. Soldaki motifimizin ortasından başlamıştık hatırlıyorsanız. Şimdi sağdaki motifimizin tam ortasına soldaki motifimizin uç kısmı denk geldi. Evet, şimdi bakın çok tatlı bir şekilde birleşmiş oldu. Üçüncü motifimizi de birleştirmeye geçiyoruz. Ve yine tam ortasından böyle yuvasına oturtur gibi güzelce oraya oturtturup birleştireceğiz arkadaşlar. Trabzanların 3 tane trabzanın ortasına denk gelen yerden sık iğneden tığımızı geçirip birleştirmeye başlıyoruz. Sırasıyla harika bir şekilde birleştireceğiz. İlerleyen aşamalarda motiflerin nasıl yan yana geldiğini daha iyi göreceksiniz. Motiflerimi birleştirdikçe güzelliği daha çok ortaya çıkacak. Nasıl birleştirdiğimin yöntemini daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Aşama aşama ilerlemeye devam edeceğiz.
Evet, birleştirmemizin sonuna geldik yine. Ve bakın sağdaki motifin ucu soldaki motifin tam ortasına denk gelecek şekilde tamamladık. Evet, sonuncuyu da yapınca tam ucu ucuna denk geldi arkadaşlar. Söylediğim gibi sık iğneleri düzgün yaptığımız zaman hiçbir problem çıkmıyor. Şimdi şöyle bir bakalım genel olarak. Bakın arkadaşlar, yarısından yarısından birleştirmiş oluyoruz motiflerimizi. Hep böyle birbirini tamamlıyor. Lego gibi oturuyor motiflerimiz sırasıyla. Şimdi dördüncü motifimizi de buraya birleştireceğiz. Tam ortasını yine buluyoruz yan taraftan ve birleştirmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, sırasıyla yine sık iğnelerin iç kısımlarından alarak alttan ipimizi dolandırıp tığımıza yukarı çekiyoruz. Kamerayla çekim yaparken sizlere göstermek biraz daha zor oluyor. Çünkü kameraya çarparım diye korkuyorum arkadaşlar. Çekim yapmadığımız zaman daha rahat örebiliyoruz tabii ki. Elim kameraya çarpmasın diye de dikkatli bir şekilde size göstermeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, dördüncü motifimiz de yine çok güzel bir şekilde denk geldi. 3 tane trabzanımızın ortasına. Bakın arkadaşlar. Evet. 5. motifimize de geçelim. Yine ortasından birleştirmeye devam ediyoruz. Evet, ipimizi alttan yürüterek sık iğnelerimizin iç kısımlarından ilmeklerimizi çıkarıp kaydırma işlemiyle motifimizi birleştirmeye devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde bu motifi de birleştirdikten sonra biraz daha ortaya çıkmış olacak birleştirme aşaması. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sırasıyla sağdan sola doğru motiflerimizi birleştirdik. Bakın yarım olarak kullanmış oluyoruz motifimizi birleştirirken. Bir motifin yarısı diğer motifin yarısı diye öyle gidiyor yavaş yavaş. Şimdi şu U şeklinde kalan yere de motifimizi nasıl monte edeceğimizi görelim. Evet, buradan yine ortasından tığımızı geçiriyoruz ve motifimizin ucuyla birleştireceğiz şimdi. Diğer motifin yarısından başladık ve şimdiki motifin uç kısmından başlıyoruz birleştirmeye. Oradaki boşluğa bu motifimizi oturtacağız şimdi. Az önceki yaptığımız işlem gibi tekrardan sık iğnelerimizin içinden geçerek birleştiriyoruz.
Evet arkadaşlar, tam aşağıdaki motifle uç uca geldi burası şimdi. Bakın orada herhangi bir boşluk hiç oluşmuyor. Tam ucu ucuna denk geliyor birleştirdiğimiz zaman. Evet, aynı yöntemle birleştirmeye devam edeceğiz. İsterseniz şu yeşil görünen yere kadar tığınızı batıp daha da derin birleştirebilirsiniz. Ben böyle kenarından aynı usul birleştirmeye devam ediyorum. Çok güzel denk geldi burada da. Şimdi yukarıya doğru tekrar geri döneceğiz. Evet, sırasıyla tekrar yukarıya doğru dönüyoruz. Bakın arkadaşlar, oradaki çukurluk olan yuvaya güzelce oturdu. Motifimiz uç uca denk geldi. Harika bir şekilde. Arkadaşlar, bu motifle her şey yapabilirsiniz. Hırka yapabilirsiniz. TV battaniyesi yapabilirsiniz. Aklıma daha bir sürü şey geliyor. Mesela yastık yapabilirsiniz. Ya da çocuklarınıza herhangi bir battaniye vesaire bir şeyler yapabilirsiniz. Bu motif çok tatlı ve çok kullanışlı, güzel bir motif. Artı böyle kare şeklinde bir proje oluşturmak istiyorsanız motifleri yarım yarım örüp eksik yerleri tamamlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi motifin birleşme mantığı böyle. Yani S şeklinde ilerliyor. Önce alttakileri birleştiriyoruz, sonra yukarıdakileri birleştiriyoruz. Böyle böyle birleşiyor. Zikzak şekilde diyeyim ben, daha anlaşılır olsun. Zikzak şekilde aşağıdan, bakın şu sağ taraftaki alt uçtan başlayıp öyle zikzak şekilde sola doğru birleştirdim. Sonra üsttekiler de o şekilde birleşiyor aynı. Bakın böyle zikzak şekilde birleşiyorlar. Dediğim gibi kare şeklinde bir olgu oluşturmak istiyorsanız motifleri yarım yarım örebilirsiniz ve şu eksik kalan yerleri tamamlayabilirsiniz. Bakın tam şu ortadan ayırmış oluyoruz birleştirirken. Bir kısmı aşağıya doğru, bir kısmı yukarıya doğru. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.